Herkese merhaba, ben Burak Pehlivan ve bugünkü konumuz Pattaya. Kayıtlı nüfusu 120 bin ancak her gün gelen yüz binlerce turistle devasa bir ekonomiye sahip. Bu videoda şehrin tarihinden yönetim yapısına, kentsel dönüşümünden Michelin Guide'a giren restoranlara, spor dünyasından gece hayatına kadar Pattaya'yı her yönüyle mercek altına alacağız. Hazırsanız geçmişten günümüzde Tayland'ın 4. bölümü Pattaya özel başlıyor. Her şey yüzyıllar önce bir ordunun ayak sesleriyle başladı. Ayutthaya Krallığı işgal altındayken gelecekte Kral Taksin olacak olan General Prayatak ordusunu kurtarmak için güneye çekiliyordu. Bugün binlerce turistin yürüdüğü o sahil şehrine geldiğinde karşısına yerel bir lider olan Nai Klom çıktı. Ancak beklenen olmadı. Nai Klom generalin disiplini ve heybeti karşısında savaşmadan teslim oldu. İşte bu karşılaşmanın yaşandığı yer Praya'nın ordugahı yani Thap Praya olarak anılmaya başlandı. Zamanla bu isim dilden dile yuvarlandı, yumuşadı ve bugün hepimizin bildiği o isme dönüştü. Pattaya. Aslında yüzyıllar boyunca Pattaya kendi halinde bir balıkçı kasabasıydı. Ta ki 26 Nisan 1961 sabahına kadar. Vietnam Savaşı sebebiyle bölgede dinlenen ve istirahat eden Amerikan askerleri kendilerine tesadüfen bu koyu seçmişlerdi. Daha sonrasında sayıları arttı, talepler ve istekler de değişince bölgede balıkçı kasabasının dışında restoranlar, barlar, eğlence alanları gelişmeye ve dönüşmeye başladı. Aslında bu da bu şehrin kaderini çok daha farklı bir noktaya getirecekti. Pattaya bir gecede değil ama sadece 10 yıl içinde sakin bir köyden dünyanın en popüler tatil beldelerinden birine evrilecekti ve o devasa dönüşüm işte böyle başladı. Pattaya ile ilgili olarak buraya gelenlerin en çok bahsettiği, aralarında konuştuğu ve aslında Pattaya'yı Tayland içerisindeki birçok bölgeden farklı yapan bir özellik var. Pattaya biliyorsunuz Chonburi'de, Banglamung ve Pattaya olarak yer alıyor. Ancak bağımsız bir bölge. Ayrı bir yerel yönetime sahip. Yürütme organı Pattaya Belediye Başkanlığı, yasama ise Pattaya Meclisi tarafından yönetiliyor. Bu da kentsel planlama, personel ve iş gücü yönetimi ve benzeri süreçlerde tüm yetkinin Pattaya sınırları içerisinde çözülmesine imkan tanıyor. İşin özeti Pattaya kendi başına bir eyalet gibi yönetiliyor. Peki bu ayrıcalık nereden geliyor? 1970'lerin sonuna doğru Pattaya artık sadece bir balıkçı köyü değildi. Ülkenin en hızlı büyüyen turizm merkezlerinden biri haline gelmişti. Ama standart Tayland belediye yasaları bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar fazla yabancı ziyareti ağırlayan bir yeri yönetmek için yetersiz kalıyordu. Bu yüzden 1978 yılında Thai hükümeti cesur bir adım attı. Pattaya'ya özel yönetim bölgesi statüsü verdi ve kendi belediye başkanına sahip olmasını sağladı. Burada amaç aslında oldukça basitti. Bu potansiyeli dönüşüm yolculuğunda gelişmeye giden bir şehri kısıtlamalardan ya da engellerden muaf tutmak ve karar mekanizmasını daha hızlı sağlayabilmek için kendine ait aslında özerk diyebileceğimiz bir yapıya dönüştürülmesi istendi ve uygulandı. Günün sonunda süreci özetleyecek olursak 1978'de Pattaya şehir statüsü aldı ve aynı yıl özel yönetilen bir şehir haline geldi. 30 Ekim 1978'den beri özel bir özerk sistemle yönetiliyor. Bu ilk kanun 1999'da Pattaya Şehri İdari Düzenleme Kanunu BE 2542 ile güncellendi ve bugün aynı karar halen geçerli. İşin özeti Pattaya bugün resmi olarak 1999 kanuna göre yönetilmeye devam ediyor. Bu oldukça özel bir durum çünkü Tayland'da toplam 76 tane il var ve bu il valilikleri hükümet tarafından atanıyor. Ancak burada iki farklı şehir var. Biri Bangkok, diğeri Pattaya. İkisi de bağımsız ve ikisinin seçimleri meclisi başkanı halk tarafından ayrıca seçiliyor. Bangkok ve Pattaya aslında Tayland'ın içindeki iki özel bölge. Diğer şehirlerden ayrıştığı kısım ise kendi yasalarını koyabiliyor, turizm ve altyapı kararlarını kendi içinde ve bu sayede çok daha hızlı alabiliyor. Durum böyle olunca bu iki şehrin seçimleri de ülkenin genel yerel seçim takviminden bağımsız işliyor. Her ikisi de 4 yıllık bir döngüyle kendi seçimini yapıyor. Bu seçimler ülke çapındaki diğer belediye seçimleriyle aynı tarihe denk gelmek zorunda değil. Ama ilginç bir şekilde Bangkok ve Pattaya seçimleri genellikle aynı gün düzenleniyor. Tıpkı geçtiğimiz ay 28 Haziran 2026'da olduğu gibi.
Şimdi gelin bu ışıltılı ve renkli şehrin geçmişten günümüze yolculuğunda oldukça önemli bir isimle tanışalım. Pattaya Belediye Başkanı Puramet Nampushet 28 Haziran seçimlerinde tekrar seçildi. 2022-26 arası başkanlık dönemi vardı. Şimdi önümüzdeki 2026-2030 sürecinde de başkanlık onun kontrolünde ve meclis ekibi tamamen onun yönetiminde devam ediyor Pattayalılar için. 28 Haziran'da Pattaya Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçilen Puramet Nampushet şehre yabancı biri değil. Chonburi'den milletvekilliği yapmış, ardından Kültür Bakanlığı'nda müsteşarlık görevinde bulunmuş tecrübeli bir isim. İlk adaylığını 2022 yılı seçimlerinde başlattı ve %39'un üzerinde oy alarak ilk kez başkan seçildi. O günden bugüne Better Pattaya, daha iyi Pattaya adını verdiği bir politika çevresi üzerinden çalıştı. 4 ana hedefi ve 15 temel projesi vardı. Ekonomik toparlanma, gelir ve istihdam artışı, kentsel altyapı, turizm güvenliği ve teknoloji eğitim reformu bu hedeflerin başında geliyordu. Üstelik bu reformlar sadece vaat olarak kalmadı. Belediye başkanı olarak geçirdiği zaman içerisinde yapmış olduğu çalışmalar ve ulaştığı hedefler seçim öncesi vermiş olduğu vaatleri doğruladı. Göreve geldiğinde şehirde 24 kronik su baskını noktası varken geliştirilen drenaj ve izleme sistemleriyle bu sayı 3 büyük ve 9 küçük noktaya kadar indirildi. Pattaya'nın ana caddelerinin altına yeraltı elektrik ve iletişim hatları döşendi. Şehrin birçok noktasında kirli görüntü veren havai kabloları kaldırıldı. Örneğin Ağustos 2023'te Walking Street'teki tüm elektrik ve iletişim kabloları yer altına alındı. Kasım 23'te Jomtien Second Road için PA ile 20 kilometrelik ek bir hat 336 milyon TL'lik bütçeyle yeniden revize edildi. Mayıs 2024'te Kuzey Pattaya pilot bölge olarak tamamlandı. 2025 Temmuz'da kullanılmayan kabloların temizlenmesi odaklı PA ve telekom firmaları ile ortak bir çalışma halen devam ediyor. Mayıs 2026 itibariyle ise hedeflenen tüm çalışmaların tamamlandığı ancak şehrin tamamı için çalışmaya devam edeceklerini açıkladılar. Bu arada bu elektrik kablolarıyla alakalı Tayland'da Pattaya'ya gelen birçok noktada kişi bu kablolar neden bu kadar fazla yerin altına neden alınmıyor gibi bir durum söz konusu. Elektrik yönetimi ve bu süreçle alakalı güncellemeler Tayland'da, Pattaya'da, Bangkok'ta birçok noktada başladı. Ancak hepsini hızlı bir sürede yapmak mümkün değil. Dolayısıyla en çok görsel açıdan silüeti, şehrin manzarasını verecek noktalarda ufak ufak adımlar başlandı. Sahil noktalarındaki kablolar çok daha düzenli. Her sahil değil tabii ki. Yine Walking Street tarafında, yine Jomtien tarafındaki Second Road'da tamamen kablolardan temizlendi. Ancak tamamen bütün hatta temizlenmedi tabii ki. Adım adım ilerleniyor ve şehrin önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kablo konusuyla alakalı çok daha temiz, çok daha görsel açıdan açık alanların olduğu, kablo karmaşasının azaldığı bir noktaya gideceğini düşünüyorum ben şahsen. Ama tabii ki bazıları da bu şehrin silüetine, şehrin enerjisine bir kültürel bir etkileşim verdiğini söyleyenler var. Bu noktada da artık olsun mu olmasın mı siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elektrik ve şehir planlama dışında Kolan Adası'nda geliştirilen atık yönetimi modeli şehrin geri kalanına örnek olarak yayılmaya başladı. Puramet Nampushet yönetiminde şeffaflık tarafında da tablo oldukça çarpıcı. Pattaya 2023 yılında Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'ndan bütünlük ve şeffaflık değerlendirmesinde en yüksek kategoride ödül aldı ve 2025 mali yılında da bu başarı ortalama 99.41 puanla 3 yıl üst üste mükemmel seviyesinde sürdürüldü. Aslında Pattaya için gelişen, dönüşen, yapılan birçok çalışma var ve farklı bölgelerde farklı çalışmalar yapılıyor. Buraya gelen kişilerin Pattaya hakkında ziyaret ettiği, gezdiği, tabii ilgi odağa göre de bu değişebiliyor. Bölgeler kısıtlı olduğu için halen aynı ya da buraya bu yapılmış gibi aslında belli periyotlarla burayı ziyaret edenler bunun çok daha iyi farkına varacaktır. Ama tabii ki bu aslında hani klasik bir laf vardır. Buzdağının görünen kısmının sadece bir alanı. Alt tarafta, altyapıda, kentsel dönüşümde, konaklamada, yaşam alanları oluşturmada çok fazla dönüşüm var. Yine EEC tarafında bundan bahsetmiştim daha önce. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında bir kentsel dönüşüm ve yaşam alanlarının oluşturulması noktasında Pattaya'nın geçmişten günümüze nasıl bir yol izlediği bizim hem işimizle alakalı bir alan hem de yaşamaya değerlilik noktasında birçok kişinin de değerlendireceği nokta. Bu noktada isterseniz gelin Pattaya kentsel dönüşüm noktasında ve yaşam alanları oluşturma noktasında geçmişten günümüze nasıl bir yol izledi? Gelin biraz da ona bakalım.
Pattaya'nın bugünkü halini alması sadece seçimlerle değil, yaşam alanları ve devasa projelerle şekillendi. Şehrin silüetini asıl değiştiren kırılma noktası 2008 yılındaydı. O dönemde Pattaya'da modern gökdelenler ve kondominium çağı başladı. Ancak her büyük büyümenin bir bedeli ve her hikayenin farklı bir başlangıcı var. Eğer Pattaya'ya geldiyseniz Bali High iskelesinde hemen yukarıda kocaman Pattaya yazar ve yanında kocaman devasa bir gökdelen vardır. Bu Waterfront Suites ve bunun hikayesi şöyle başlıyor. 2008'de şehrin yatırım merkezi olma hayalinin sembolü olarak yükselmeye başlamıştı. Ancak zaman içerisinde karşılaşılan yasal sorunlar ve çevre düzenlemeleri nedeniyle 2014 yılında inşaatı durdu. Bugün hala bitmemiş bir anıt gibi orada durmaya devam ediyor. Peki neden bunu anlatıyorum? Çünkü bu başarısız gibi görünen proje aslında Pattaya için oldukça büyük bir örnek oldu. Şehir bu projeyle yapı denetimini, çevresel etki kurallarını ve yasal çevreyi en sert yoldan öğrendi ve gelecekte yapılacak tüm yüksek yapılar için izin, kullanım ve uygulama faaliyetlerini bu kapsamda değerlendirdi. Durum böyle olunca bütün kurallar artık net, nasıl ilerleneceği belli ve dolayısıyla inşaat ve yeni yaşam alanları projesinde çağ devam etmeye başladı ve yeni projeler karşımıza çıktı. Artık şehrin silüeti çok daha net bir hale gelmeye ve yeni bölgelerde yeni yaşam alanları oluşmaya başladı. 2013 yılında Jomtien sahilinde Reflection Jomtien Beach tamamlandı. 55 katlık Oceanfront Kulesi ve 42 katlık Ocean View Kulesi ile bu proje bugün hala ünvanını koruyor. Pattaya'nın, hatta Bangkok dışındaki tüm Tayland'ın en yüksek binası. Beyaz ve minimalist cephesiyle şehrin lüks konut anlayışında ilk adımı atan kondominiumlardan biri oldu. Yine aynı dönemin devamında kuzeyde Wongamat sahilinde de 2014 yılının sonunda Zaire Wongamat tamamlandı. Raymond Land'in imzasını taşıyan biri 54, diğeri 37 katlık ikiz kule projesi doğrudan Wongamat plajına açılan özel bir yaşam alanı vaat ediyordu. Hemen ardından güneyde Pratunnak bölgesinde Unique South Pattaya yükseldi. 42 ve 46 katlık iki kanadıyla 2015-2016 arasında tamamlandı ve şehir merkezinden kaçış arayan hem yerli hem yabancı alıcılar için adeta ikinci bir ev haline geldi. 2016 yılına gelindiğinde ise şehrin silüeti iki proje daha kazandı. Wongamat sahilinde Wongamat Tower 38 katlık camdan cephesiyle gün batımı manzarasını neredeyse bir sanat eserine dönüştürürken Pratunnak'ta The Peak Towers, One Tower Pratunnak gibi projelerde tamamlanarak bölgenin artık sadece bir tatil kasabası değil, ciddi bir yatırım merkezi olduğunu gösteriyordu. Tabi bu dönem içerisinde birçok proje daha hayata geçti ve 2008 yılından 2026 yılına kadar REC verilerine göre Pattaya'da toplam 140 bin konut ünitesi inşa edilmiş ve yeni projelerde yükselmeye devam ediyor. Ancak tüm bu projelerden Pattaya içerisinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları ve kondominiumlardan çok daha büyük gelişen bir bölge var. Hem sanayi hem teknoloji hem yerleşim alanı ve hem sosyal yaşam alanları sunma tarafında EEC, Eastern Economic Corridor. Bu projeyle alakalı bahsetmiştim, oldukça önemli olduğundan bahsetmiştim, katma değerinden bahsetmiştim ve bunun bize sağlayacağı avantajlardan da bahsettiğim bir video var. Tekrarlamak istemiyorum. O videoya bakmanızı önemli tavsiye ediyorum. Eğer Tayland için bir yatırım yapmayı ve gelecekte bununla alakalı ben nasıl bir fayda sağlayabilirim ya da bu proje bana nasıl fayda sağlayabilir diyenler için. Günün sonunda bugün Pattaya, Tayland'ın Doğu Ekonomik Koridoru vizyonunun tam kalbinde. Yalnızca 120 bin kayıtlı sakini olan bu şehrin neden her gün yüz binlerce insanı ağırladığını şimdi daha iyi anlıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü burası artık sadece bir sahil kasabası değil, altyapısı, yasal güvencesi ve vizyonuyla devasa bir yaşam alanı. Tabii durum böyle olunca bu yaşam alanının bize sunduğu ayrıcalıklardan da bahsetmek gerekiyor. Nerede yeriz, ne yaparız, çocuğumuz hangi okula gidebilir, biz hangi bölgelerde yaşayabiliriz ya da bu şehir bize hangi olanakları sunuyor? İsterseniz gelin biraz bundan bahsedelim ve konuya ilk spor severler tarafında başlayalım. Golf tutkunları için şehrin hemen dışında Siam Country Club var. 1971'de açılan efsanevi Old Course'ta başlayarak bugün 4 ayrı şampiyona sahasına sahip bir kompleks. 2007 yılındaki büyük restorasyonun ardından Old Course 2010'dan bu yana düzenli olarak LPGA Honda Classic'e ev sahipliği yapıyor. Golf Diggers tarafından Tayland'ın bir numaralı sahası da seçildi. Bunun dışında son dönemlerde oldukça etkin ve birçok kişinin, birçok yaş grubundaki insanın oynayabileceği yeni bir spor
padel Tayland'ın birçok noktasında artık mevcut. Farklı kulüpler var. Hatta kapalı tesislerde mevcut. Bunun dışında tenis, su sporları Jomtien sahilinde oldukça fazla seçenek ve Tayland'ın geleneksel kültürünün önemli bir parçası olan Muay Thai spor kulüpleri de Tayland, Pattaya'da birçok noktada hizmete açık ve spor severleri bir araya getiriyor. Eğitim tarafında ise şehir uluslararası ailelerin güvenle yerleşebileceği bir merkeze dönüştü. North Anglia Education ailesinin bir parçası olan Regents International School, İngiltere'nin 450 yıllık Rugby School'un Tayland kampüsü ve St. Andrews International School Green Valley gibi kurumlar IB ve I-Level programlarıyla dünya standartlarında eğitim sunuyor. Gastronomi tarafında ise Pattaya artık Michelin Guide'ın haritasında. Şehrin uzun yıllardır sevilen restoranlarından La Voi ve Indian by Nature listeye girdi. Eğer Pattaya'ya gelirseniz bu restoranlara gitmeyi es geçmeyin. Eğer yemek yerken gün batımı arıyorsanız Sky Gallery yine iyi bir seçenek olabilir. Ve gece hayatı. Pattaya'nın en çok konuşulan yüzü. Walking Street'teki Republic Club, DJ Mag'in dünya genelindeki en iyi 100 kulüp listesine giren tesislerden biri. Eğer canlı müzik arıyorsanız Garden 168, Area 39 gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Ancak az önce bahsettiğim bu etkinlik, eğlence, restoranlar, sporların dışında çok daha büyük bir organizasyon var. Özel bir organizasyon. Tomorrowland bildiğiniz üzere Avrupa'nın Belçika'sıyla başladı ve bugüne kadar farklı bölgelerde Tomorrowland etkinliklerini biliyoruz. Aralık ayı itibariyle 5 yıl boyunca Tayland'la bir sözleşme, anlaşma yaptı ve önümüzdeki 5 yıl boyunca bu etkinlik Pattaya'da gerçekleşecek. Bu senede oldukça ilk yılı olduğu için oldukça enerjik, eğlenceli ve büyük bir potansiyel bekliyor Pattaya'yı. Eğer Pattaya'ya gelmeyi, ziyaret etmeyi düşünüyorsanız Aralık ayı oldukça serin, enerjisi yüksek ve hot season olarak da görülüyor Pattaya'da. Programınıza yazmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bilet bulabilirsiniz. Evet, bugün Pattaya özel bölümünde geçmişten günümüze inceledik, değerlendirdik. Geçmişten günümüze Tayland serisiyle birlikte olmaya ve birlikte Tayland'ı anlamaya ve keşfetmeye devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki geçmişten günümüze Tayland bölümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.